Klostrofobi, yani halk arasındaki adıyla kapalı alan korkusu, kişinin kapalı veya kilitli bir alanda bulunduğu sırada endişe ve tedirginlik yaşamasıdır. Bu durum günlük hayatın pek çok alanında açığa çıkabilir. Bu korkuyu yaşayanlar duygu durumlarını kontrol edemezler. Bulundukları alandan çıkamayacakları kaygısını taşırlar. Etraftaki duvarlar üzerine geliyormuş hissi yaşarlar. Gerçekçi bir açıklaması bulunmasa da kendilerini tehlike altında hissederler. Korkunun büyüklüğü ölçüsünde farklı tepkiler verirler. Günlük yaşantısında kapalı alana maruz kalan bu bireylerin hayat kaliteleri düşer. Kapalı alan korkusu kişinin bedeninde psikolojik-fizyolojik açıdan gerilim oluşturur. Klostrofobi bir kaygı bozukluğudur. Klostrofobi semptomları genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar. Halk arasında kapalı alanda kalma korkusu olarak adlandırılan klostrofobik kişiler asansör, uçaklar, mağaralar, kilitli odalar, bodrum katlar gibi kapalı alanlardan ve kısıtlanmalardan korkar. Birçok farklı durum veya duygu klostrofobiyi tetikleyebilir. Bazı durumları yalnızca düşünmek bile tetikleyici olabilir. Klostrofobiyi tetikleyici bazı yaygın faktörler şunlardır: asansörler, tüneller, sualtı mağaralar, kalabalık alanlar, metro, tren, minibüs ve otobüsler, küçük arabalar, özellikle sıkışık bir otoyolda seyir halindeyken, halka açık tuvaletler, merkezi kilitli araçlar, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi taramaları, mağazalardaki kabinler, penceresiz odalar, döner kapılar, uçaklar, özellikle türbülans sırasında, bodrum katlar, mahzenler, dar giysiler giymek en sık görülen kapalı alan korkularıdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Klostrofobi, kişinin kapalı alanda kalması gerektiğinde ciddi iç sıkıntısı yaşamasına ve fizyolojik belirtilere neden olan psikolojik bir rahatsızlıktır. Yüksek düzeyde kaygı çeken herkes fobi geliştirme riski altındadır. En yaygın fobilerden biri klostrofobi, diğer bir deyişle kapalı alan korkusudur. Fobiler gibi anksiyete bozukluklarının nedeninin, genetik kırılganlık ve yaşam deneyiminin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Klostrofobisi olan bazı insanlar, kapalı bir alanda yalnızca hafif kaygıyla tepki verirken, bazıları şiddetli kaygı yaşar veya panik atak geçirir. Birçok durum, klostrofobik bir kişide kaygı veya panik atak başlangıcını tetikleyebilir. Spesifik tetikleyiciler kişiden kişiye değişir ancak genel olarak her türlü kapalı veya dar alan kişide endişeye neden olabilir. Birçok insan, kaygılarını sınırlamak için bu tür tetikleyicilerden kaçınmak isteyecektir. Klostrofobi belirtileri diğer anksiyete bozukluğu belirtileriyle örtüşür. Klostrofobi yaygın olarak görülen kalp çarpıntısı, titreme ve nefes almada güçlük gibi belirtileriyle fizyolojik sorunlara yol açabilir. Klostrofobinin en yaygın deneyimi, kontrolü kaybetme hissi veya korkusudur. Şiddetli şekilde klostrofobisi olan kişiler, asansöre binme ve uçağa binme gibi durumlardan kaçınmak isteyeceğinden, bu kişilerin günlük yaşam kaliteleri bu durumdan olumsuz şekilde etkilenir. Panik ataklar, klostrofobisi olan kişilerde yaygın şekilde görülebilir. Panik atak belirtileri genellikle uyarı vermeden ortaya çıkar. Panik atak, aniden ortaya çıkan korku, endişe ve sıkıntı gibi duyguların yanı sıra şu durumlara da neden olabilmektedir: terlemek, titremek, sıcak basması hissi, nefes almada zorluk, boğulma hissi, hızlı kalp atımı, göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma hissi, midede kelebek hissi, mide bulantısı, baş ağrısı ve baş dönmesi, baygın hissetmek, vücudun uyuşması, iğne batıyor hissi, ağzın kuruması, tuvalete gitme ihtiyacı, kulaklarda çınlama, kafa karışıklığı, kontrolü kaybetme korkusu, bayılma korkusu, şiddetli korku duyguları, ölme korkusu gibi durumlar kapalı alan korkusu olan kişilerde panik oluşturmaktadır. Klostrofobi gibi belirli fobiler, belirli beyin bölgelerinin aşırı aktivasyonu ile ilişkilidir. Kişiden kişiye farklılık gösteren klostrofobinin kesin nedenleri belli değildir. Ancak belirli fobilerin ve özellikle klostrofobinin nedenleri hakkında aşağıdakiler gibi birkaç teori mevcuttur. Çocukluk travması. Psikiyatrlar çocukluk çağı travması gibi çevresel faktörlerin kapalı alan korkusunun gelişimine katkıda bulunabileceğine inanmaktadır. Örneğin çocukluk çağında cezalandırma nedeniyle ya da farklı nedenlerle çocuğu kapalı bir odada kilitlemek, ilerleyen yıllarda kapalı alan korkusunun gelişmesine neden olabilmektedir. Yakın alan algısı. Yakın uzay ve uzak uzay beyin tarafından farklı algılanır. Vücuda yakın veya yaklaşan nesnelere yanıt veren belirli nöronlar vardır.
Çoğu insan, yakın uzay nesnelerini görüntülerken sola doğru küçük bir algı önyargısına sahiptir. Önyargı uzak alanlar için sağa kayar. Mesafe arttıkça soldan sağa kayma hızı, yakın uzayın algılanan boyutu için bir belirteç olarak kullanılabilir. Kapalı alan korkusunun, kişisel alan olarak düşünebilen yakın uzaydaki algısal farklılıklardan da kaynaklanabilir. 2011 yılında yapılan bir araştırma, daha geniş yakın alanlara sahip kişilerde daha şiddetli klostrofobi görüldüğü saptanmıştı. Genetik faktörler. Kapalı alan korkusuna yol açan genetik bir neden de olabilir. Nitekim 2013 yılında yapılan bir araştırmada, kapalı alan korkusu olan bireylerde inceleme yapılarak genlerindeki mutasyonun daha sık olduğu saptanmıştır. Kapalı alan korkusunu yenmek isteyen bireyin çevresi tarafından zorlandığı görülmektedir. Korkusunu yenmesi için iyilik yapmak isteyen yakınları kişiyi kapalı alanlara zorla veya ısrar ile sokma çabasına girer. Bu durum, kişinin korku halinde artmalara ve gerilimin kontrolsüz tırmanmasına neden olabilir. Neticede bu yaklaşım kişinin kapalı alan korkusunun gerçek nedeni bilinemediğinden çözüme katkı sunmaz. Kapalı alan korkusunun bitkisel tedavisi de bulunmamaktadır. Korkunun üstesinden gelmek için uzman desteği almak çok önemlidir. Uzman nezaretinde yapılacak hipnoterapi veya psikoterapi ile kaygının nedeni bulabilir. Sorunun kaynağının belirlenmesi ile kişinin kaygıları giderilebilir. Böylece kapalı alanlarda yaşanılan korku giderilmiş olur. Kapalı alan korkusu yaşayan bireylerin kaygıları kendisini ve çevresini zorlamaktadır. Asansör yerine merdivenler kullanılır, araç içinde yapılan seyahatler gerilimi arttırır. Kişinin kaygı ve endişe hali yakın çevresine de olumsuz etki etmektedir. Panik atak haline dönüşen korkular ise günlük yaşam konforunu tümden bozmaktadır. Kişisel çabalarla üstesinden gelinemeyen durumlarda uzman desteği almak gerekebilir. Klostrofobisi olan bir kişi, asansör, uçak veya kalabalık oda gibi kapalı bir alanda paniğe kapılabilir. Uygun bir tedavi yöntemi ile kapalı alan korkusu veya diğer fobilerin üstesinden gelmek mümkündür. Nitekim klostrofobi, diğer anksiyete bozuklukları gibi tedavi edilebilir bir durumdur. Klostrofobi tedavi yöntemleri arasında psikoterapi, ilaç tedavisi, maruz kalma terapisi, sanal gerçeklik ve alternatif terapiler yer alır. Klostrofobi, kişinin kendi kendine kapalı alanda kalması ile yani korkusunun üzerine giderek çözebileceği bir durum değildir. Bununla birlikte klostrofobik bireylerin bu durumdan kurtulmaları amacı ile çevresindeki kişiler tarafından kapalı alanlarda tek başına bırakılması doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Bu durum tam aksine daha olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bilişsel davranışçı terapi. Bilişsel davranışçı terapi, kapalı alan korkusunun ve diğer spesifik fobilerin ve anksiyete bozukluklarının merkezi bir tedavisidir. 2001'de yapılan bir randomized kontrollü çalışma, 5 seanslık bilişsel davranışçı terapinin klostrofobi semptomlarını klinik olarak iyileştirmede etkili olduğu saptandı. İlaç tedavisi. Bilişsel davranışçı terapiye ek olarak, ilaç tedavisi de klostrofobi için bir tedavi seçeneğidir. Maruziyet terapisi. Maruz kalma terapisi, klostrofobi gibi belirli fobiler için yaygın bir tedavidir. Maruziyet tekniği, bir diğer adıyla maruziyet terapisiyle hasta kademeli olarak fobik uyarana maruz bırakılır. Söz konusu teknikte hastada en yararlı başa çıkma becerilerini geliştirmeyi içeren sistematik duyarsızlaştırma amaçlanır.